Gece saat 3. Yatakta bir o tarafa, bir bu tarafa dönerken aniden gelen o soru. Biz neden sadece gariban otoburları yiyoruz abi? Düşünsenize, pazara gidiyorsun, kasaba gidiyorsun. İnek var, kuzu var, tavuk var, hatta elin oğlu tavşan bile yiyor. Ama şöyle, canti bir mekana gidip usta bana oradan nar gibi kızarmış çeyrek kilo kurt pirzola çek demiyoruz. Kaplan bifteği yok, kartal kanadı yok, sırtlan çorbası hiç yok. Neden? Dünyanın dört bir yanında insan oğlu olarak sözleşmiş gibi sadece otoburları ve ne bulursa gömenepçileri tabağımıza koyuyoruz da etçil hayvanları adeta menünün tamamen dışına itmişiz. Tadı mı kötü? Bizi zehirler mi? Yoksa arkasında bambaşka bir evrimsel fantezi mi var? Önce kısa bir ricam var. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çayınızı kahvenizi kapın, tabağımızdaki bu büyük gizemi çözüyoruz. Şimdi ilk akla gelen ve bilim kurgu filmlerini aratmayan teorimizle başlayalım. Güvenlik ve biyobirikim. Arkadaşlar, metabolizma dediğiniz şey aslında bir nevi birikim hesabı gibidir. Birikim abi. Birikim abi. Bir canlı yaşamı boyunca çevreden aldığı ağır metalleri, parazitleri, bakterileri ve toksinleri bünyesinde toplar. Şimdi olayı simüle edelim. Bir ot yetişirken topraktan azar azar ağır metal aldı diyelim. İnek geldi bu otu yedi. İneğin vücudu bu zararlı maddelerin çoğunu tolere eder. Ama sen gidip o ineği yiyen bir kaplanı yemeye kalkarsan ne olur? Kaplan hayatı boyunca yediği onlarca ineğin, geyiğin bütün o birikmiş parazitini, ağır metalini ve zararlısını kendi bünyesinde biriktirmiştir. Yani besin zincirinde ne kadar yukarı tırmanırsanız kötü piyango biletlerini toplama ihtimaliniz o kadar artar. Mesela kutup ayılarının karaciğeri o kadar yüksek miktarda A vitamini ve toksin barındırır ki bir insan tek oturuşta o karaciğeri yese A vitamini zehirlenmesinden hastanelik olur. Gerçekten de bazı yırtıcıların etinde insanı sakata getirecek kadar yüksek parazit bulunur. Ama bütün etçiler sizi zehirler diyecek kapı gibi. Genel bir bilimsel kanıtımız var mı? Maalesef yok. Yani tek sebep bu olamaz. Geldik ikinci olasılığa. Abi bunun tadı leş gibidir zaten diyenler grubu. Bir düşünün. Bir hayvanın etçil olması ne demek? 7/24 av peşinde koşması, depar atması, hayatta kalmak için sürekli kas yapması demek. Yağsız, full kaslı bir hayvanın eti ne olur? Taş gibi olur. Biz insanoğlu olarak şöyle marjinal lokum gibi yağı damlayan, ağızda dağılan eti severiz. Çiğne çiğne bitmeyen lastik gibi etle kim uğraşacak? Şimdi bir de tat boyutu var. Ne yersen olsun derler ya, tam olarak öyle. Ot yiyen hayvanın etimiz gibi kokarken sürekli et, kan ve sakatatla beslenen hayvanın etine üre ve ağır amonyak bileşikleri çöker. Nitekim tarih boyunca ayı eti yiyen avcılar ne diyor biliyor musunuz? İlkbaharda böğürtlen ve meyveyle beslenen ayının eti lokum gibidir. Ama sonbaharda nehirden bol bol somon balığı yiyen ayının eti öyle bir kokar ki köpeğe versen yemez. Tamam, etçi kara hayvanlarının eti sert ve kötü kokuyor dedik. Peki ya balıklar? İşte teorinin patladığı yer tam olarak burası. Lüfer, levrek, somon, alabalık, ton balığı. Arkadaşlar bunların hepsi ama hepsi deniz ekosisteminin gözü kara etçileridir. Başka balıkları, karidesleri yiyerek beslenirler. Ve biz insanoğlu yüzyıllardır bu etçil balıkları bayıla bayıla tabağımıza koyuyoruz. Kimse çıkıp da ya bu levrek de sürekli hamsi yiyor, bunun eti leş gibidir demiyor. Demek ki sorun sadece etçil hayvanın eti lezzetsizdir demek değilmiş. İşin içinde çok daha büyük, ticari ve termodinamik bir oyun var. Hazır mısınız? İşte kaplanın kuyruğunun koptuğu yer. Termodinamik ve ekonomik verimsizlik. Mantığı şöyle kurun. Kalabalık insan topluluklarını beslemek için hayvancılık yapmak zorundasınız. Diyelim ki bir ineğe 10.000 kalorilik ot verdiniz. İnek bu enerjinin %90'ını yaşamak, nefes almak ve takılmak için harcar. Vücut kütlesine dönüşen miktar sadece %10'dur. Yani elinizde 1000 kalorilik cillop gibi biftek kalır. Şimdi bu 1000 kalorilik bifteyi gidip bir kaplana yedirirseniz ne olur? Kaplan da o enerjinin %90'ını harcayacak ve günün sonunda kaplandan elde edeceğiniz et sadece 100 kalori olacak. Yani ineği doğrudan yemek dururken eti gidip etçile yedirip sonra o etçili yemek tam bir vizyonsuzluktur, devasa bir enerji israfıdır. Peki deniz balıklarını nasıl yiyoruz derseniz, denizdeki balığı biz beslemiyoruz ki kardeşim. Yemi doğa veriyor, balık kendi büyüyor. Bizim balıkçılar gidip ağa atıp bedavadan topluyor. Yem maliyeti sıfır olduğu için deniz etçileri işimize geliyor. Tabii olayın bir de din ve kültür boyutu var. Musevilikte yırtıcı hayvanlar kesin olarak yasak. İslamiyet'te de azı dişleriyle avlanan yırtıcı kara hayvanları ve pençeli kuşlar haram kabul ediliyor. Tarih boyunca atalarımız muhtemelen etçil yemenin riskli, pahalı ve verimsiz olduğunu tecrübe etti. Bu da kültürel ve dini kurallarla sabitleşti. Özetle tabağımızda neden aslan veya kartal göremediğimizin tek bir sebebi yok. Güvenlik riski, kötü doku, inanılmaz bir enerji verimsizliği ve 1000 yıllık gelenekler birleşmiş.
Günün sonunda tabağımızdaki tavuk kanadına ve bifteye şükredip hayatımıza bakıyoruz. Sizin de aklınıza takılan böyle garip sorular varsa yorumlara yazmayı, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.